Bugün hep birlikte çıtır çıtır kızarmış, mis gibi tereyağı kokan Fransız usulü kruvasan yapıyoruz. Eğer tariflerimizi beğeniyorsanız lütfen kanalımıza abone olun. Yaklaşık 37 derece 130 gram suyun içerisine 2 tatlı kaşığı maya ilave ediyoruz. Bir süre karıştırdıktan sonra 10 dakika boyunca beklemeye alıyoruz. Bu sırada başka bir kaba 250 gram un ve 30 gram şeker ilave ediyoruz. Mayalı karışımımızı da üzerine ilave ettikten sonra karıştırmaya başlıyoruz. Hamurumuz kıvam alana kadar karıştırmaya devam ediyoruz. Daha sonra 5 gram tuzu da ilave ediyoruz. Mayanın hamur üzerindeki etkinliğinin düşmemesi için tuzu hemen değil, bir süre yoğurduktan sonra ilave ettik. Bir adet yumurtanın sarısı ile 25 gram tuzsuz tereyağını da ilave edip yoğurmayı sürdürüyoruz. Kıvam alan hamurumuzu bulunduğu kabın içerisinden çıkartıp yüzeyi yumuşayıncaya kadar önümüzdeki tezgaha atıp tekrardan almayı sürdürüyoruz. Yüzeyi pürüzsüzleşen hamurumuzu kabın içerisine alıp üzerini jelatin ile örtüyoruz. Ve 10 dakika süresince buzdolabına kaldırıyoruz. Buzdolabından çıkardığımız hamuru elimize alıyoruz ve dıştan içe doğru katlıyoruz. Daha sonra tekrardan kabın içine aldığımız hamurun üzerini kapatıp 10 dakika daha buzdolabında beklemeye bırakıyoruz. Yine dıştan içe doğru nazikçe katlama işlemini sürdürüp tekrardan kabın içerisine koyup üzerini kapatıp buzdolabına bu defa 30 dakika müddetince dinlenmeye bırakıyoruz. Hamurumuzu bu defa fırın kağıdı üzerine alıp tüm kenarları 18 santim olacak şekilde açıyoruz. Bunu ilk başta çok muntazam bir şekilde yapmamıza gerek yok. Fırın kağıdımızı katladıktan sonra köşelerine doğru oklava yardımıyla çok daha kolay bir şekilde şekil veriyoruz. Biz mümkün olduğunca Fransız usulü yakalamak istediğimiz için ölçülere, bekleme sürelerine dikkat ettik. Siz metreyle çalışmak zorunda değilsiniz, göz kararı ilerleyebilirsiniz. Tek yapmanız gereken yaptığım işlemleri takip etmek olacaktır. Oklavayla açma işlemini mümkün olduğunca nazikçe yapıyoruz. 18'e 18 bir kare şeklini alan hamurumuzu 3 saatliğine buzdolabına kaldırıyoruz. Burada ideal olan 12 saat boyunca buzdolabında bekletmektir. Ancak siz dilerseniz 1 saat boyunca bekletebilirsiniz. Biz 3 saat boyunca bekletmeyi tercih ettik. Hamuru buzdolabından çıkarmadan 1 saat önce bir fırın kağıdını önümüze alıp bu defa üzerine 150 gram tereyağını 14'e 14 kare olacak şekilde yerleştiriyoruz. Hamurda yaptığımız gibi tereyağını da aynı şekilde katlayıp ters çeviriyoruz.
Ardından önce parmaklarımızla, sonra elimiz yardımıyla, daha sonra da oklava yardımıyla her bir noktasında aynı kalınlığa erişmek üzere köşelere doğru tereyağını yaymaya başlıyoruz. Hazır olan tereyağımızı buzdolabına kaldırıyoruz ve hamurumuzu çıkarmadan yaklaşık 5 dakika önce onu da dışarıya çıkarıp kenarda beklemeye alıyoruz. Oklavayla daha sonra içerisine tereyağı koyacağımız için onu içerisinde bırakacak kadar, yani 14 santimden daha büyük olacak, yaklaşık olarak 2 katı, yani 28 santim olacak kadar 28'e 28 hamurumuzu açıyoruz. Dışarıya çıkarmış olduğumuz tereyağını 45 derece açı yapacak şekilde hamurumuzun tam ortasına oturtturup köşelerinden zarf şeklinde kapatıyoruz. Hamurumuzu içindeki tereyağının dışarıya sızmasına engel olmak için patlatmadan yavaşça sağa sola doğru birazcık açıyoruz. Sonra belli bir kenardan açmaya devam edip hamurun dikdörtgen şeklini almasını sağlıyoruz. Uzun kenarda 45 santimetre yakalandıktan sonra hamurumuzu tekrardan gördüğünüz şekilde katlıyoruz. Kısa kenarı kendi önümüze alıp hafifçe elimizle düzeltiyoruz ve üzerinden tekrardan oklavayla geçiyoruz. Bu aşamada hamurumuzu sağa sola hiçbir şekilde açmayıp sadece kısa kenarlar doğrultusunda uzatıyoruz ve tekrardan jelatinle sarıp buzdolabına kaldırıyoruz. Buzdolabında 1 saat boyunca beklettiğimiz hamuru tekrardan çıkarıp oklavayla kısa kenarı doğrultusunda 45 santim olacak şekilde tekrardan açıyoruz. İstenilen ölçüyü yakaladıktan sonra tekrardan yaptığım gibi katlayıp jelatin içerisine koyuyoruz ve buzdolabına bu defa 12 saat müddetince kaldırıyoruz. Buzdolabında 12 saat boyunca bekletmiş olduğumuz hamurumuzu dışarı çıkarıyoruz ve sağa sola doğru hafifçe açmaya koyuluyoruz. Bir nebze açmış olduğumuz hamurumuzu tekrardan jelatin içerisine alıp bu defa yarım saat olacak şekilde beklemeye alıyoruz. Buzdolabından çıkarmış olduğumuz hamuru tekrardan sağa sola hafifçe açıyoruz. Artık kruvasanımıza şekil vermeye geçebiliriz. Bunun için 12 santimlik uzun kenarlara ihtiyacımız var. Bu yüzden geniş kenarımızı yaklaşık 36 santim olacak şekilde açıyor ve hamurumuzun dış kenarlarındaki fazlalıkları alıyoruz.
işaretlemiş olduğumuz hamurların tam karşı orta noktasını da belirleyip dış kenarlardan orta noktaya doğru dikkatlice kesiyoruz. Elde ettiğimiz üçgen şekillerinin uzun kenarının ortasına bir kesik atıyoruz. Ve hamurumuzu sağa sola çekiştiriyoruz. Kesik atmış olduğumuz kenardan uç tarafa doğru nazikçe yuvarlayarak görmüş olduğunuz şekli almasını sağlıyoruz. Bu işlemi bütün kruvasanlar için tekrarlayıp fırın kağıdı sermiş olduğumuz tepsilerin üzerine diziyoruz. Daha sonrasında bir adet yumurtayı kruvasanların üzerine nazikçe sürüyoruz. Dilerseniz fırın tepsisinin üzerine başka bir fırın tepsisi koyarak veya fırın tepsinizi fırının içerisine koyarak yaklaşık 2 saat boyunca beklemeye alıyorsunuz. Ancak biz maalesef ki dışarı çıktığımız için bekleme süresini 4 saatin üzerinde yaptık ve kruvasanlarımız inanılmaz derecede fazla kabardı. Ama yine de pişirdikten sonra güzel bir sonuç alabildik. Pişmeye hazır olan kruvasanlarımızı 200 derece önceden ısıtmış olduğumuz fırında öncelikle 6 dakika, daha sonra 165 derecede 15 dakika olacak şekilde pişmeye bırakıyoruz. Tereyağı kokusu bütün evi saracak inanılmaz bir lezzet, mutlaka deneyin. Ve eğer denerseniz lütfen nasıl bir süreç geçirdiğinizi yorumlarda belirtmeyi unutmayın. Fransız kruvasanı 3 gün vakit alıyor ve bizim yaptığımız şekilde 2 günde biz bunu tamamladık. Siz tek günde de tamamlayabilirsiniz. Tercih sizin. Seçmiş olduğunuz yolu, almış olduğunuz sonucu lütfen yorumlarda paylaşmayı unutmayın. Sevgilerle.